Hepinize merhaba arkadaşlar. Çamaşır makinemizde kireç sorunu yaşıyorsak, rezistanslarda ısıtma konusunda sorunlar varsa, hani bazen diyorsunuz ya çamaşır makinem soğuk çalışıyor, böyle cama elinizi değiyorsunuz, 70 derece almışsınız, buz gibi, rezistans artık çalışmıyor ya da etrafı kireçle dolmuş, sıcaklığı içeri iletemiyor. Tabii ki çalışmıyor, bozuksa rezistansın değişmesi lazım. Ancak etrafı kireçlenmiş olabilir. Ayrıca su tazyiği yetersizdir. Bunun sebebi yine kireç. Buradaki deterjanı tam almayabilir. Çamaşırlarımda kötü koku var diyenler var bir de mesela. Biz bunlarla ilgili zaten onlarca video kanalımızda yayınladık arkadaşlar. İşte kireci, kiri, kokuyu önlediğini iddia ediyor. Bu üründe kullananlar var. Her makine yıkamasında içerisine bir ölçek, yani bir çorba kaşığı diyelim biz buna, koyup kullanıyor insanlar. Bir de mesela bizim makinemizde var kazan temizliği. Çoğu makinede de var. Olmayabilir. Olmayanlar için de mesela pamuklu diyelim biz buna. Pamuklu 90 derece. Bu şekilde kalgonu bir çay bardağı içerisine koyarak kazan temizleme modunda makinemizi çalıştırıyoruz. Yine 90 derecede. Bunu şimdi çalıştıracağız. Çalıştırma işlemi bittikten sonra sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Zaten bizim makinemizde çok fazla kireç problemi yok. Ancak iç kısımlarını biz de bilemiyoruz ne durumda olduğunu. Fakat biraz ferahlama yapacak, makineyi temizleyecek diye düşünüyoruz. Bununla ilgili piyasada satılan başka markalar da var arkadaşlar. Daha böyle pahalıya, daha ucuza. Bunları da kullanabilirsiniz. Tabii üreticinizle iletişime geçin. Bu konuyu sorun, ona göre kullanabilirsiniz. Sirke, karbonat kullananlar var. Yani yanlış doğru demiyorum arkadaşlar. Yalnız böyle bilinen bir şeyi kullanmak daha mantıklı, en azından makineye zarar vermediğini biliyoruz. Bunu arkadaşlar deterjan gözümüzün ana yıkama bölmesine koyuyoruz. Bakın şu şekilde boşalttık. Görüntüsü zaten deterjan gibi. Özelliğini kireci önlüyor, kokuyu önlüyor. Zaten kokuya yol açan şey kireç. Koyduk, kapattık arkadaşlar. Makinemizi çalıştırıyoruz. Hemen bizde var mesela kazan temizleme. Kaçmış programı? 7. Hemen 7'ye getiriyoruz. 7'ye getirdik, zaten otomatik 90 derecede olacak. Eğer 90 derece olmuyorsa siz de 90 dereceye çıkarın sıcaklığını. Eğer bu program yoksa pamukluya getireceksiniz. Mesela pamukluya getirelim bunu. Kaçmış programı? 1. Yani pamuklu ekonomik var. Sadece pamuklu olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 40 derecede, bunu ne yapalım? 90'a çıkaralım. Çünkü pamuklu ekonomikte 90 derece yok. Neyse, bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Bizim kazan temizleme olduğu için ben direkt kazan temizlemeye getiriyorum programını. 90 derece, her şey tamam. Makinemiz kapalı. 2 saat 28 dakika demiş. Yani hızlı yıkamaya bilmem neye almayın, yönlü yıkama falan yok. İlave su yok. Direkt bu moddayken çalıştırıyoruz makinemizi. Makineyi çalıştırırken içerisinde kesinlikle kıyafet, çamaşır olmasın. Boş olacak makine. Boş bir şekilde çalışacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk suyu aldı. Makine çalıştı ama kireç önleyiciyi almadı. O için de sonradan alacak bunu. Şu anda suyu boşaltmaya geçti. Yani boş suyla bir çalıştırdı kazan temizleme programında. Şimdi o suyu boşaltıyor. Bakalım bundan sonra ne yapacak? Şimdi arkadaşlar buraya kadarki safhayı anlatayım ben size. İlk olarak suyu çekti içerisine. Sonrasında makine suyla yıkama yaptı. Boş bir şekilde. Ondan sonra sıkmaya geçti ve sıkarak suyunu da boşalttı. Kurutma yaptı. Devrini yükseltti. Bu arada içine koyduğumuz temizleyiciyi çekmedi. Bütün kurutma işlemini bitirdikten sonra şu anda temizleyiciyi içine çekiyor. Gördüğünüz gibi bu kısımda da köpüklenme oldu. Şu anda sıcaklık bakıyoruz. Hala makine soğuk. Bundan sonraki safhalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Bizim gibi kanallar sizlerin desteği sayesinde ayakta kalıyor. Faydalı güzel bilgiler paylaşmaya, anlatımlar yapmaya çalışıyoruz. Sizler de destek olursanız biz de daha çok motive olur. Bu şekilde videolar çekmeye devam ederiz arkadaşlar.
Suyu da çekti ve normal çamaşır yıkama modu gibi çalışmaya başladı. Bu artık içeride devir daim yapacak. Bu içerisinde kazanı güzelce temizleyecek. Aynı zamanda bunu atık halinde yollarken de geçtiği boruları da temizleyecek. Deterjan gözünü, işte kokuyu, kireç kokusunu da engelleyecek. Bu şekilde bir faydasının olduğu zaten ürünün üzerinde yazıyor arkadaşlar. Rezistansa kadar temizlediği iddia edilmiş. Videoyu izlemeye devam edin. Sonunda sonuçlarını da sizlerle paylaşıp anlatacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar son 2 dakikamız yani bitmek üzere. Birazdan makine sonlanacak. Biz de kapağı açacağız. Conta kısmı, kazan kısmı. Hoş makinemiz çok kirli değildi ama İç tesisatta da temizlik yapmış olabilir. Bunları kontrol etme şansımız çok fazla yok. Yalnız şu kısımları kontrol edebiliriz. Şu anda son 1 dakikası. Şu anda arkadaşlar bitirdi. Benim yine bahsettiğim gibi ilk gözüme çarpan cam çok temiz olmuş. Camdan bakınca içerisini çok rahat görüyorsunuz. Açtıktan sonra da yapacağımız birkaç işlem var arkadaşlar. Kapağını açması için şu anda bekliyoruz. Müsaade versin. Kapağı da açıp daha detaylı göstereceğiz. Şu anda start verildi arkadaşlar. Açabilirsin diyor kapağı. Açtık. Yani şu cam kısmı bayağı güzel. Biraz açık beklemek lazım. Buharlar dışarı çıksın. Ayrıca bezle buraları silin arkadaşlar. Leke falan kalmasın, su lekesi. Şimdi conta kısmına bakıyorum. Buralarda pas lekeleri gibi garip izler vardı. Kireç lekeleri vardı. Hiçbiri kalmamış. Tertemiz olmuş conta. Alt kısmında lekeler vardı. Onlar da gitmiş. Şu kısımda vardı. Kireç lekeleri, solmalar falan çoğu gitmiş. Ama biraz yine şu alt kısımda var. Kazanımızda çok fazla bir sorun yoktu. Hatta hiçbir sorun yoktu ama bu suların aktığı yerler ve suyu çektiği yer bu temizleyici sayesinde temizlenmiştir diye düşünüyorum. Sonuç olarak arkadaşlar ben başarılı buldum. Güzel yani. Bunu zaten öneriyorlar. Makine üreticileri de öneriyor. Hatta her yıkamada bu tarz ürünleri deterjanla beraber kullanın diye öneride bulunuyorlar. Çoğu insan kullanmıyor. Limon veya sirke kullananları duydum ben. Bununla ilgili olumsuz bir şey görmedim, okumadım internette. Yani kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Yalnız çok fazla olumsuz bir şey yok. Bir şeyi kullanmadan önce iyice araştırın. Üzerinde yazanları iyi okuyun. Yani aldığınız ürünün üzerinde yazanları. Bu şekilde makinenize iyi bakarsanız daha uzun ömürlü olur. Daha uzun süre makinenizi kullanırsınız. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomda belirttiğim gibi YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.